Abi hoş geldin. Abi hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Yalı Çapkını 64. bölüm ve daha sonrasında neler olabileceği konuşacağız. Öncelikle atılan çengellerden bahsedelim istersen. Bu çengellerden ilki tabii üçlü ittifak olan, şeytani ittifak olan Suna, İfakat ve Asuman'ın yer aldığı bir ittifaktı. Bu ittifakın en önemli faktörü olan İfakat'in ilk motivasyonu Hattuç'u zehirlemek. Evet, hatta fare zehrini araştırmış, ne kadar sürede insanı zehirler falan tarzında. İşte ilerleyen bölümlerde bunu yavaş yavaş temellerini kurulduğunu göreceğiz. Peki ben sana şunu soracağım, hani bir eve taşınma süreci var Hattuç'un. Bu düğün sence olacak mı? Yalı Çapkın'da düğünlerde bir sıkıntı çıkması meşhurdur. Yani şöyle, Mehmet Barış Günger düğün paralelleri yazmayı çok sever. Yani düğünlerde hep bir sıkıntı çıkartır. Hep bir organizasyonlarda da sıkıntı çıkartır. Sadece herhalde 2. sezonun 1. bölümündeki kendisi yazmadı onu da. Evet, orada bir düğün oldu. Onun dışındaki bütün düğünlerde hep bir patlama oldu. Ya Ferit kaçırdı birilerini. Kambersiz düğün olmaz bölümü olmuştu. Ya Pelin geldi, Suna'nın en mutlu gününde ortalığı yıktı geçti falan, böyle odasından çıkarak. Ya bu bölümde ben çok büyük bir şey bekliyorum. Bunu da bozacak kişi büyük ihtimal, hani geçen bölümde öğrendiğimiz üzere, Serter'in kafayı yiyip Yalı'yı basması olabilir yani. Tabii onu çok daha detaylı konuşuruz aslında. Ben biraz daha çengeller tarafına girmek istiyorum. Asuman'a yeni bir çengel atıldı. Spor hocası Doruk Asuman'a bir tezgah kurdu. Odasına yerleştirdiği gizli kamerayla beraber Asuman'a muhtemelen ileriki bölümlerde şantaj yapacaktır. Bu da Asuman'ı aslında çok yıpratacaktır gibi geliyor bana. Evet, aslında bunun ilk temellerini Nevra planıyla biraz görmüştük ama sanki devam edecek mi etmeyecek mi konusunda orada bir şey var. Büyük ihtimal bir para mevzusu çıkacaktır ortaya. Bu çocuk şantaj yapacaktır spor hocası ve zorla hani birlikte olmaya zorlayacaktır Asuman da ilk baş bunu söyleyemeyecektir ama daha sonrasında İfakat ya da Sunay'ı belirtmesiyle birlikte o olayı bir şekilde çözmeye çalışacaklardır. Öyle bir yan hikaye eklediler yani. Abidin'den yardım isteyebilir. Evet tabii, çünkü bu bölümde Yalı'ya geldiğinde şöyle bir sol bakış yaptı ama biz orada kimseyi göremedik. Belki de en çaresiz kaldığı noktada ona yazabilirler o konuda. Bilmiyorum ya, Abidin abiyi de bayağıdır görmüyoruz. Dizide pasifize edildi. Aslında ona da bir Şefika Hanım'ın kızını böyle bir yazmaya çalışıyorlardı. O hikaye de biraz şu an durakladı gibi. O taraf nasıl ilerleyecek bilmiyoruz. Şimdi bu noktada yeni şeytan ittifakımızda şöyle bir durum var. Hattuç Alı'yı kim zehirleyecek? İfakat acaba bir manipülasyonla Sunay'ı mı kullanacak? Ya ben öyle olacağını düşünüyorum. Çünkü Suna bu bölüm altyapı yapıldı 63'te. Yani hani ben Seyran'ı hani yenebilirdim de şimdi benim halam geldi. Sıra çok fazla artmaya başladı falan dedi. Falcı da onu manipüle etti. Sen bu evliliğe engel ol dedi. Evliliğe engel belki kendisi şu an bu raddede olamaz ama daha sonraki süreçlerde büyük ihtimal bu tarz bir şeye, beyninin zehirlenmesiyle gidebilir ya da aracı olabilir. Yaparken pişman da olabilir. Bu süreci görebiliriz. Onun da sıkça pişman olduğunu görüyorduk. 63. bölüm İfakat de hamamda konuştukları muhabbette benim sözümü dinlemedi ama ne olduğunu gördün demişti. O da hata ettim demişti. Ya biz hep şey konuşuyoruz. Kader çizgisini düzeltmesi için aslında birilerinin canına kıyması gerektiğini zaten hani söylemişti. Falcı da bu noktada o çizginin değişmesi için. Onun büyük bir fedakarlık yapması gerekecekti. Onun acaba Pelin falan olabileceğini düşünmüştük eski bölümlerde. Şimdi sanki halasına döndü hikaye. Çünkü Pelin biliyorsunuz diziden çıkmıyor. Daha da güçleniyor. Yani şimdi o noktada Suna'da öyle bir hırs birikmiş durumda ki yani halasını zehirleyecek kıvama bile geldiğini konuşuyoruz. Gerçekten çok korkunç bir nokta. Bu durumda tabii hep konuştuğumuz Yalı draması noktası da Yalı entrikası izleyeceğimizi de varsayıyorum bu noktada. Çünkü hani zehirledi mi zehirlemedi mi? 63'te de gördük, Seyran bir yükselişte Latif Bey'le konuşmaları falan derken o da Yalı'da bir hakimiyet kurmak istiyor. Sanki işte Hattuç, Seyran, Gülgün karşısında İfakat, Suna, Asuman olacak gibi bir durum var. Bu da hani tam bir saray entrikası izleyeceğimizi bize gösteriyor. Bakalım o noktada ne olacak? İstersen Pelin Kaya muhabbetine geçelim. Şimdi beklenmeyen bir şey oldu. Ben hemen hiç sözü uzatmadan söyleyeyim. Pelin'in Kaya'dan hamile kalması yok mu? Abi olabilir. Yani mesela benim aklıma şu geldi. 2. sezona başlasaydık ve 2. sezon başında Kaya ile Pelin arasında hemen bir şey olsaydı ve aslında hamilelik olayı çıksaydı, Kaya kendisinden zannetseydi. Hiç Pırıl muhabbetine girmeyip Evet, ondan sonrasında Ferit de acaba lan benden olabilir mi diye düşünseydi, sonra Serter belki gelseydi çok daha efektif olabilirdi sanki o hikaye kanalı gibi düşündüm. Ya da hiç Serter gelmeyip o ikili arasında, hani Kaya ile Ferit arasında bir şey çıksa değişik olabilirdi. Belki Ferit'ten çıkardı ama bebek düşerdi. Hani Kaya Ferit arasında mükemmel bir dinamik kurabilirdim baktığında ama yine de ya Pelin hikayesini her türlü uzatmış olurdun yani. Bir şey değişmezdi o noktada. Ama hani Kaya'nın gelmiş olduğu noktada bir amacı olurdu karakterin. Şu an o kadar savruldu ki karakter. Sunay'la da olan hikayeleri devam etmedi bir noktada. Şimdi dediğimiz
dediğimiz gibi geçen bir konuştuğumuz gibi Kızılcık Şerbeti Fatih'e döndü karakter. Ben şu konuda çok rahatsızım. Bunu konuşmak lazım. Seninle konuşuyorduk işte geçen bölüm şeyinde. Çekimlerden bir görüntü sızmıştı işte. Bir ev var. Evin içerisinde Kaya ile Pelin var. Demiştik ki ne alaka? Daha sonrasında da bölümde gördük ki 63'te Kaya Pelin'e bir ev tutmuş. O yüzden de orada bir sahne çekilmişti falan. Park sahnesinde yaşanacak diyaloglar da sızmış falan. Çekimler var ve bunu insanlar çekmiyor abi. Setteki insanlar çekiyor. Bu çok kötü. Yani şöyle bir şey var. Dışarıdaki sahneler için hiçbir şey diyemem. Yani bir şekilde bir kör nokta vardır. Oradan biri çekmiştir. Pelin Kaya sahnesi ev içindeki sahne ve kameranın yanında biri. Ya kameranın yanında reji asistanı olabilir bu. Ne bileyim prodüksiyondan biri kenara geçmiştir olabilir. Kamera ekibinden biri olabilir. Artık her kim olabilirse. Ama ev çekimi ve evin içinde bu çekim. Yani dışta değil. Korkunç bir şey bu. Yani bu sızdırma gerçekten korkunç bir sızdırma. Zaten şu da hani çok önemli bir nokta. Bu sızdırmadan sonra ne alaka diyen seyirci ondan sonra acaba Kaya ile Pelin arasında bir şey mi oldu derken Kaya ile Pelin arasında bir şey oldu. Şimdi bunlar pek tahmin ettiğimiz şeyler değil. Zaten senle yaklaşık bir ay önce falan bunu çok konuşmuştuk. Bu sızdırma muhabbetlerini. Yaklaşık bir 4 haftadır 3 haftadır bu kadar sızdırma yoktu. Ki Pelin'in hastaneye kaldırılmasıyla beraber çok az sızdırma gördük. Yani o kadar az sızdırma ki sadece böyle çok uzaktan dış çekimde biri çekmiş. Acaba Yalı Çapkını çekimi var mı falan diye muhabbetler oluyordu. Şu anda tekrardan eski sızdırmalar, eski ayyuka çıkmalar ortaya çıkmış durumda. Yani söyleyecek bir şey yok. Muhtemelen 64 için de çok sızma çıkacak. Ya çünkü bunu ben bilerek yapıldığını düşünüyorum. Dizi ne zaman iyiye gitmeye çalışsa bu noktada da içeriden sızdırılıyor ki insanlar daha çok Twitter'da bunu konuşsun. Görüntüler sızması falan ben kasıtlı yapıldığını düşünüyorum. Çünkü iç sahne çekiminde kamera yanında böyle bir çekim olamaz yani. Direkt sahneyi de duyuyoruz yani konuşulan diyalogları. Prova yapıyorlar çünkü. Çok enteresandı yani. Dilersen yeni çengelleri bir kenara bırakarak neler olabileceği konuşalım. Şimdi önümüzde bir düğün var. Halis ile Hattuç düğünü. Senin de inceleme başında söylediğin gibi acaba bu düğün yarıda kesilir mi? Yalı Çapkınıysa bu tarz şeyleri hep bekleyebiliriz. 47'dekinin paraleline dair bir şey yapacaklardır. O zaman Pelin bozmuştu olayı. Büyük ihtimal Serter'in gelip nerede Pelin burada mı saklıyorsunuz falan yine ne oldu falan tarzında bir mevzu çıkartacağını düşünüyorum. Ya düğünü basar ya Yalı'ya gelir. Bu tarz bir şey olacağını düşünüyorum. Ferit de böyle şaşırır ne Pelin'i ya biz haberimiz falan yok diyebilir. Hani Serter çünkü şey düşünecektir. Kaya'dan düşünecek hali yok yani. Ferit herhalde kaçırdı böyle bir plan yaptı. Başka erkek yok çünkü bu kadının hayatında bunu yapacak diye düşünmüş olabilir. O yüzden de bütün bölüm boyunca bunu göreceğiz. Bu da bir çatışma yaratacak. Belki de Seyran şey diye düşünecek. Ferit yine arkamdan iş mi çevirdin falan bana söylemeden diye düşünebilir. O düğünü büyük ihtimal bir sıkıntılı hale getirecektir. Bir tarafta Ökkeşler'in taraf var. Hani Akın da bu noktada bir şeyler yapabilir. Ortalık karışabilir yani. Hem düğün tarafı hem Yalı tarafı. Zaten düğünün olmasını istemeyen Yalı içinde büyük bir kesim var. Bunun içinde Orhan var, İfakat var, Asuman var, Suna var. O noktada zaten düğünün olabilmesi büyük bir sürpriz olacak gibi. Düğün olursa hepimizi şaşırtırlar. Hani kazasız belasız geçen bir bölüm olursa bizi şaşırtırlar ama ya bu kadar pozitif 2 bölümün ardından ben bu kadar güllük gülistanlık geçeceğini düşünmüyorum. Diğer bölümde bir patlama olması, bir kaos olması gerekiyor iç tarafta. Peki Serter mi düğünü basacak diyorsun? Ya Serter ya Akın ikisinden biri. Çünkü bölümler önce şöyle bir olay da olmuştu. Bir dükkan kurşunlanma olayı olmuştu. Bunun hala hangi ikiliden birinin yaptığını bilmiyoruz. Bu şeye çıkmadı. Şimdi mesela şey sahnesi de lazım. Peki bir dakika. Akın ile Serter birlikte bir şey yapabilir mi? Olabilir yani ilk baş belki de ayrı ayrı davranırken ondan sonra güçlerini birleştirebilirler. Öyle olursa zaten Yalın'ı bir de içten çökertmek isteyen insanlar var Orhan gibi. Burada güzel bir hani aksiyon çıkartabilirler ortaya ama yine de mafyatik olaylara döndürmeden bence bunları yapmaları lazım ama sanki oraya da çok gitmeyecek gibi. Ama bahsettiğimiz mevzu evet bu tarz bir işbirliği ben bekliyorum işleri arasında. Spoiler'ı çıkmıştı geçen hafta ama onu bölümde göremedik mesela. İşte Seyran'la Ferit AVM'ye gidiyorlardı. Orada bir palyaço mevzusuna bir paralel yazıyordu Günger Bey falan. Fotoğraf sızmıştı AVM'den onu hatırlıyorum. Ama yok yani öyle bir sahne. Acaba bu bölüme mi kaydırdılar oradan bir şey mi yaptılar diye düşündüm ama olabilir mi? Bakacağız şimdi çektikleri sahneyi neden kullanmadılar? Bir yere mi bağlanmadı? Yoksa diğer bölümün sahnesini önceden mi çektiler onu bilmiyorum. Öyle bir şey de izlenebilir AVM içerisinde. Güzel bir paralel olur yani. Belki dediğin AVM sahnesini 64'te görebiliriz yani belli olmaz bu durum. Evet bunu da yaşayabiliriz. Yalnız bu Kaya Pelin aksıyla
gelmesiyle birlikte hani biz diyorduk ya sezon finaline doğru bir ölüm bekliyoruz. Bu kişi Ferit'in elinden olabilir, yani Pelin ölebilir diyorduk falan. Acaba bu bölüm bana şeyde çok hissettirdi. Kaya ile Pelin'in birlikteliği bana Kaya'nın sanki sezon finalinde ölebileceğini hissettirdi. Ne diyorsun? Diziye zaten ikinci sezonda dahil olmuştu. Annesi de gitti. Annesi de gitti. Hani çocuk acaba ikinci sezonda bir şekilde kaza kurşunuyla ölecek mi, yoksa kendisini mi feda edecek aşkı için falan? Nasıl bir şey evrilecek bilmiyorum. Ya şimdi ortada bir Suna meselesi de var Kaya tarafında. Yani Suna'yı bir anda unutacak diye bir şey yok. Bu noktada. Şimdi orası bir karışacak zaten. Özellikle Suna ile Pelin zaten birbirini hiç seven şey olmadıkları için orası bir karışacaktır. Ama senin geçen hafta bahsettiğin bu silah olayı kafa karıştırmıyor değil yani. Bu arada yorumlarda da senin bu silah olayıyla alakalı birçok teori gelmiş. Bunlardan mesela en çok kafamı kurcalayan durumlardan bir tanesi, Ferit Seyran'ı vuramaz mı? Mesela şeyde olabilir bu hikayede. Ve şimdi bu bölümde ve ilerleyen bölümlerde göreceğimiz şekilde Seyran'la Ferit'in yine bir birliktelik yaşadığını ve bu tarz internet özel sahnelere çıkabileceğini göreceğiz. Bu arada zaten böyle sahneler de o kadar az var ki. Yani Seyran diyordu ya, Ferit sen neden bu kadar isteklisin? Neden istekli olabilir? İkinci sezonda bir Marmaris bölümü dışında birlikteliğiniz olmadı. Hani çocuk artık tavan yapmış adamda her şey falan yani. Sen niye isteklisin? Onu konuşmak lazım. Gerçi kendisi daha istekli Ferit'ten de. O kısımları geçersek hani artık Seyran'ın bir çocuğu olmasını bekleyebiliriz. İşte bir hamilelik mevzusu ortaya çıkabilir. O noktada acaba bir vurulma olayı olabilir mi? Çocuğa ne oldu mevzusu falan olabilir mi? Ya da geçen hafta dediğin çengel hamilelikte acaba çocuk düşmesi sezon finalinde Seyran'ın olabilir mi? Hem çocuk düşmesi hem birinin ölmesi, yani full ölümlere, full yasa sırtını dayayan bir sezon finali görebiliriz tabii. Onu bilmiyorum. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ediyorum. Sezon finaline yaklaştıkça daha da netleşir bence onun kısımları. Haftalık olarak böyle videolar yapmaya devam ediyoruz. Bazı zamanlarda da soru cevaplarla da devam ederiz. Yorumlarınızı belirtin. Sizin teorilerinizi de burada konuşalım. Biz de onları alıp hani bu bölümdeki gibi konuşuruz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşünceye dek hoşça kalın.